Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir ekmek tarifi vereceğim. Hem çok kolay hem de çok lezzetli. Puf puf kabaran ekmek tarifi. Evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ekmeğimizi görselde gördüğünüz gibi çok kolay oluyor, çok da lezzetli. İsterseniz daha önce yapıp dondurucuya koyabilirsiniz. Ekmeğimiz için öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Kasemize 1,5 su bardağı su alalım. Kullandığım bardak 200 milim. Bir paket maya. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanırsanız bir paket yeterli. 2 tatlı kaşığı şeker. Spatulamızla karıştıralım. Şekerimiz erisin. Mayamız aktif hale gelsin. Unumuzu ilave edelim. Tuzumuzu ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz. Suyumuz ılık olursa daha güzel olur. Hamurumuz daha kolay mayalanır. Kalan unumuzu da ilave edelim. Azar azar kontrollü bir şekilde ilave edersek daha güzel olur. Öncelikle spatula ile güzelce karıştıralım. Bu şekilde toparlarsak yoğurması daha kolaylaşır. Spatulamızı çıkaralım. Hamurumuzu toparladık. Şimdi elimizle yoğuralım. Hamurumuzu görüyorsunuz. Yumuşacık bir hamur oldu. Pamuk gibi. Hamurumuzu elimizi bırakana kadar yoğuralım. Pamuk gibi hamur oldu. Hamurumuzu mayalanmaya alalım. Üzerini streç film ile kapatalım. İsterseniz bir kapakla da kapatabilirsiniz. Üzerini bir havluyla mutfak beziyle kapatalım. Hamurum mayalandı. 15-20 dakikada mayalandı. Ortam sıcaklığına göre değişebilir. Kullandığımız suyu soğuk kullanırsak hamur geç mayalanır. Güzel de kabarmaz. Suyumuz ılık olsun, kaynar olmasın. Masamızı hafiften unlayalım. Hamuru masamıza alalım. Bu şekilde 1-2 dakika yoğuralım. İçe doğru katlayaraktan hamurumuzun havasını alalım. Hamurumuzun üzerini hafiften unlayalım. 4 beziye ayıralım. Bezelerimin büyüklüğü portakal büyüklüğü kadar. Portakaldan biraz daha küçük. Görüyorsunuz bezelerimizi. Hamurumuz sert olmasın. Hamur sert olursa ekmekler sert olur. Güzel kabarmaz. Bezelerim hazır. Kenara alalım. Hafiften unlayalım. Merdanenin yapışmayacağı şekilde unlarsak yeterli. Birazcık büyütelim. Ben merdane kullandım burada. İsterseniz elinizle de genişletebilirsiniz. Çay tabağından biraz daha büyük açalım. İçe doğru hafif hafif katlayalım. Bu şekilde olursa ekmeklerimiz daha güzel olur. Kat kat olur. Daha güzel kabarır. Ben ekmeklerimi uzun yaptım. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Uç kısımlarına bastırırsak daha güzel olur. Uçları sivri sivri ekmeklerimiz olur. İkinci bezemizi de aynı şekilde açalım. İçe doğru katlayaraktan parmak uçlarımızı bastıraraktan bu şekilde rulo haline getirelim. Uç kısımlarını sıkıştıralım. Ekmeklerimiz kabarırken açılmasın. Yuvarlarken kenarlarından yuvarlayalım.
Üçüncü bezimizi de aynı şekilde açalım. İçe doğru katlayalım. Rulo haline getirelim. Bu şekilde ekmeklerinizi evde kendiniz yapabilirsiniz. Katkısız doğal ekmek. Hem de çok lezzetli oluyor. Tepsimizi masamıza alalım. Altına yağlı kağıt serelim. Tepsimize yapışmasın. Yağlı kağıdınız yoksa altını hafiften unlayabilirsiniz. Aralarına yağlı kağıt korsak birbirlerine yapışmaz. O şekilde daha kolaylıkla kabarır. Fazla gelen yağlı kağıdımızı keselim. Üzerine kapatalım, mayalansın. Ekmeklerimiz mayalandı. 15-20 dakika yeterli. Üzerine yarım yemek kaşığı un serpiştirelim. Üzerine çizikler atalım. İsterseniz keskin bir bıçakla, isterseniz bu şekilde jiletle çizikler atabilirsiniz. Daha güzel kabarmasını sağlayacak. Hem de şekilli olacak. Ekmeklerimizi 200 derecelik ısınmış fırınımıza verelim. Toplamda 30 dakikada pişti. Görüyorsunuz, nar gibi kızardı. Ekmeklerimizin ilk sıcaklığı çıktı. 5-10 dakika beklemesi yeterli. Pamuk gibi ekmek oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Mutfak bezimizin üzerine alalım ekmeklerimizi. Doku testi yapalım. Bu şekilde soğuduktan sonra dondurucuya kaldırabilirsiniz. İhtiyacınız olduğu zaman çıkarıp tüketebilirsiniz. Ekmeklerimizi dilimleyelim. İster kahvaltıda, ister yemekte. Bu şekilde ekmeklerle sandviç de yapabilirsiniz. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Dışı çıtır çıtır. İçini de görüyorsunuz. Pamuk gibi oldu. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.